Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Yine güzel bir örnek hazırladım sizlere. Özellikle ne örüyorsun diyen müşterilerime bugün çok şeker bir örgü örüyorum dedim. O yüzden gerçekten şeker gibi bir model hazırladım sizlere. Elinizde olan her kalınlıkta bir yünle örneğin çalışmasını yapabilirsiniz. Ajurlu bir model olduğu için genelde de ince şişle uygularsanız gerçekten harika bir sonuç alırsınız. Ben bu akşam böyle güzel bir yelek ipim var. Böyle çok güzel bir soft tonu var. Ve 3 numara misina şişim var. Örneğimin bir tane deseni toplam 7 tane ilmekten oluşuyor. 7'nin katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra ara desenle bitireceksek artı 3 tane ilmek ekliyoruz örneğe ve daha sonra kenar ilmeklerimizi ekliyoruz. Ben de sizlere 2 desen uygulaması şeklinde çalışacağım. 19 tane ilmeğimizi attıktan sonra ön yüzden örneği kurmaya başlıyoruz. 7 ilmekten oluşan modelimiz için 3 adet ters ilmek örüyorum. Ve 4 adet ilmeğin üzerine de örneğimizi kuruyoruz. Önce bir ilmek arttırdım. Buradaki ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. İlk 2 tanesinin yönlerini çeviriyorum ve sola doğru kesiyorum. Arkasına 2 adet düz örüp toplam 7 ilmekli örneğimizin açılımını bu şekilde uygulamış oluyoruz. Tekrar 3 ilmek ters. Bir ilmek artırdım. 2 ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kestim ve arkasına 2 adet düz ilmek ördüm. Tekrar 3 ilmek ters örüp sıramı tamamlıyorum. Birinci kurulum sırasından sonra tersine dönüyoruz. Yine kenar ilmeğimizden sonra ilmekleri gördüğümüz gibi uygulayacağız. 3 ilmek düz. Örneğe geldiğimde 4 ilmek ters. Ve bu şekilde 3 düz 4 ilmek ters olarak modelimizi örüyoruz. Tekrar 3 ilmek düz ile tersindeki sıramı tamamlayıp yine ön yüzdeki örneğimin 3. sırasına geliyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıp 3 tane ters örüyorum. Buradaki ters ilmeklerimiz değişmeyecek. Örneğe geldiğimde birinci artırdığımı düz olarak ördüm. Buraya yeni artırmamı yapıp yine 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyoruz. Bir düzüm kaldı. Onu da ördükten sonra yine 3 adet tersimi çalışıyorum. Bir ilmek düz, dolayarak bir ilmek artırıp sol kesim ilmeği ve arkasındaki ilmek ikisini birlikte sola doğru kesiyoruz. Devamında bir düz ve tekrar 3 ilmek ters örüp sıramı tamamlıyorum. Tersi hep aynı teknikle uygulanacak arkadaşlar. Baktığınızda örneğimiz 7 ilmek zaten. 3'ünü düz, 4 tanesini de ters olarak uygulayıp bu şekilde yapıyoruz. Dilerseniz sadece ön yüzdeki sıralarımızla örneğin oluşumuna devam edelim. Yine 5. sıradayız. Bu sıradaki kesimde şöyle bir değişiklik yapacağız arkadaşlar. Ona dikkat ederseniz sevinirim. Yine 3 adet tersimizi örüyoruz ve standart olarak örneği oluşumuna baktığımızda önce 2 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek arttırıyorum. Şimdi buradaki ilk sol kesim ilmeğimin sadece yönünü çeviriyorum. Onu örmeden sağ şişime aldım. Buradaki ilmeği bakın bu şekilde sağ kesim gibi normal olarak örüyorum. Örmediğim ilmeği de üzerinden boşluğa bırakıyorum. Burada bir çatı görüntüsü oluyor. Çok güzel bir duruş oluyor. Yani ikisini birlikte sola doğru çevirmeden ilk ilmeği de örmeden alırsanız daha güzel bir kesim oluyor. Yine 2 düzümü ördüm. Yine aynı artırmaya geldim. Bakın örmeden aldım. Bu ilmeğimi düz ördüm. Bunu da üzerinden boşluğa bırakıp tamamladım. Devamında yine 2 3 ilmek ters örüp sıramızı tamamlıyoruz.
Tersi 3 düz 4 ters olarak uygulayıp örneğin ön yüzdeki 7. sırasına geliyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıp 3 tane ters ilmek örüyorum. Şimdi buradaki 4 adet düzümüzün yine ilk 2 tanesinin yönlerini çevirip sola doğru kesiyoruz. Bir düz örüyoruz ve aynı noktaya, bakın şu noktaya, aynı yere artırmamızı yapıp yine bir düz örüyoruz. 3 ilmek ters. İlk 2 ilmeğimizin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Arkasına bir düz örüyorum ve ajurumu aynı noktaya atıp yine bir düz olarak sıramı tamamlıyorum. Tersindeki ilmekleri gördüğüm gibi uygulayıp yine ön yüzü örneğin 9. sırasına gelelim. Kenar ilmeğimden sonra 3 ilmek ters. Yine aynı tekrarı yapacağız. İlk 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kestik. Bir düz ördük ve aynı noktaya bir artırma yapıp yine bir düz örüyoruz. 3 ilmek ters. Yine ilk 2 ilmeğimizin yönlerini çevirip sola doğru kestim. Bir düz ördüm. Bir artırıp tekrar bir düz örüyorum. Devamında 3 ilmeğimi ters olarak çalışıp ön yüzdeki örneğimin son sırasını tamamlamış oluyorum. Tersinde yine 3 düz 4 ters olarak ördükten sonra ön yüze geldik arkadaşlar. Bu sıradan itibaren baktığınızda şöyle 5 tane ajur deliğiniz olacak. Bu 5 adet ajur deliğimizi aynı yöne yaptıktan sonra artık birinci sıraya geri dönüş yapıyoruz. Tabii ki birinci model bittiğinde örnek yarıya kadar tamamlanmış oluyor. Asılı ikinci örnek bittikten sonra bir model ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar, ama ben yine sizlere birinci sırayı uygulayacağım birlikte. 3 adet ters ilmekten sonra önce ilmeğimizi artırıyoruz ve sonra 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyoruz. Kalan 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve bakın yeni sıramıza, daha doğrusu yeni örneğimize bu şekilde başlamış oluyoruz. Yine 3 ters, bir arttırdım, 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kestim. Devamında 2 düz ördüm ve devamında 3 adet ara ters ilmeğimi örerek sıramı tamamlamış oluyorum. Böylelikle örneğimiz yine bir sonraki sıra derken şuradaki bağlantıyla bağlanacak ve bu şekilde toplanmış olacak arkadaşlar. Ben sizlere tamamen bitmiş parçamı da göstereyim. Buradan daha net anlarsınız. Bakın, ikinci modelde bittikten sonra böyle bir görüntüsü olacak. Evet, bakın buradaki ek yerine görüyorsunuz, gerçekten çok güzel duruyor. O yüzden özellikle orayı sizlere göstermek istedim. Normal klasik sol kesim değil de benim gibi yaparsanız daha güzel bir sonuç alırsınız. Ben ajuru çok büyük olmasını istemediğim için mutlaka ince şiş kullanıyorum arkadaşlar. Angora'da 2,5 kullandım. Sizlerle birlikte 3 numarayla ördüm. Daha kalınla tabii ki ipinize göre, elinize göre şiş ayar yapabilirsiniz, ama kalın şiş bu örneğe yakışmıyor. O yüzden özellikle de sizlere belirtmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Özellikle yorumlarınıza dikkat ediyorum. Lütfen bolca yorum atarsanız benden küçük bir sürpriz ile karşılaşabilirsiniz. Hoşça kalın.